hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce mevsimlik şık bir kazak öreceğiz. Gazal Giza mat ile. %100 Giza kotonu yani mısır pamuğu dediğimiz ipten oluşan, asla terletmeyen çok kaliteli bir ip, bunu belirtmek isterim. 100 gram 250 metre uzunluğunda, üstünde tığ numarası olarak önerdiği 4 milim, ben de 4 milim tığ ile örüyorum. Gayet de güzel düşüyor, bunu belirtmek isterim. Bu kazak için yapmamız gereken 2 adet parça öreceğim ilk olarak. Bu iki parçanın ikisini de Gorgeous motifle başlayacağım. Siz farklı bir motif de örebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Gorgeous motifimizin şöyle yapacağım, yani orta kısmı Gorgeous motif gibi, üste çıktıkça hanım dilendi tekniğine dönecek. Tahminen şu anki öngörüm 22 sıra olarak, 23 de olabilir örmek. Ben sonra size zaten belirteceğim. Nasıl başlıyoruz hemen? Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Bir trabzan örer gibi çıkıyorum. Tığımda tutuyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Onu da beraberce topluyorum. Arada 2 zincirim var. Bunun gibi 8 tane öreceğim. 1 2 ikili trabzanlarla ikili gruplar halinde bademlerimi örüyorum. Arada 2 zincirle. 1 2. Bunu 8'e tamamlayıp geleyim. 8 adet oldu. Hemen şimdi aynı renkle devam ettiğim için özellikle bu motifi örüyorum. Aslında aynı renkle Gorgeous motifinin yapımı kanalda var ama şimdi başka teknikler de kullanıyorum. Son ördüğüm gibi örün istediğim için de çekiyorum. Şimdi burada hemen tığımın üstüne ipimi alıp bir zincir çekiyorum. Normalde bir zincir daha çekip buraya gelip kapamam lazım. Aynı renkle devam edeceğim için ortaya düşmek istiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk ördüğüm grubun tepesine battım. Bu arada bu ipi de üstüne alıyorum. Arasından geçirdim ve hepsini bir toplayarak istediğim yere geldim. Şimdi buraya 2 tane ikili badem grubu öreceğim ama ilkini örüyorum. İlkini örerek başladım. Şimdi bakın. İlkini ördüm. Alttakinin aynısını, boşlukları 2'şer tane yapıyorum. Hep arada 2 zincirim var. Şimdi buraya geldim mi bu boşluğun içine, buradaki yanındakine iki grubu birden öreceğim. 1 2 arada 2 zincir. 1 çıktım, tığımda tuttum. 2 çıktım, tığımda tuttum. Hepsini bir ördüm. Arada 2 zincirim var. Tekrar bu boşluğa geldim. 1 çıktım. İkinciyi de çıktım ve hepsini bir topladım. Arada 2 zincir. Her boşluğun içine bu şekilde yaparak devam ediyorum. Başladığım yere kadar geleyim. Oradaki geçişi de birlikte görelim. İkinci sırayı tamamlarken 2 zincirimi çekiyorum burada yine ve burada ilk grubu örmüştüm bademin. İkinci grubunu örüp hemen buraya gelip bir zincir daha çekiyorum. Tığın üstüne ip alıp 3. sıraya geçiş yapıyorum. Böylelikle ortaya geldim. Şimdi burada artık her boşluğun içine ikili trabzanlarla üçlü badem öreceğim. Şu şekilde. Arada 3 zincirim var. Geldim tekrardan. Battım. 1 2 3. Arada 3 zincir. 1 2 3. Diğer boşluğa geldim. Üçlü grubu yine buraya da örüyorum. Bu 3. sırayı da aynı bu mantıkla tamamlayacağım. 3. sırayı da tamamlarken bir üste çıkmak için yine bir zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Artık motifimi kare yapacağım sıradayım. Hemen ilk buradaki ördüğüm bademin tepesinden batıp ortaya geliyorum. Sonrasında ise bir zincir çekip biraz yüksek çıkıyorum ve arkasından dolanıp
ilk trabzanımı örüyorum. Tığımın üstüne ipimi bir kere dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Bir doladım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Sonra yan tarafa gelip hemen ikili trabzanlarla üçlü grubumu örüyorum. Bir yana gelip şimdi bakın burada ilkini bir örüp hepsini bir örüyorum. Battım. İlkini, hepsini. İlkini, hepsini. Buradan geçerken bir zincir çekiyorum. Sonra ikili trabzanlı olan boşluktayım. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp diğer köşeyi öreceğim. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 kere de çıkıyorduk. 1, 2, 3. Üçüncüyü de ördükten sonra aradaki iki zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Köşeyi de böylelikle yapmış oldum. Bakın motif artık yuvarlak kısmı kareye dönüştürüyorum. Tekrar ikili trabzanlardayım. 3 tane ikili trabzan. Şimdi ortaya geldim. İlk önce birini, sonra hepsini. İlk önce birini, sonra birini, hepsini. Önce birini, sonra hepsini. Bir zincir, hop. Hepsini. Sonra ikili trabzanları ördüm. Şimdi diğer köşeyi örüyorum. Bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlar ile. Arada 2 zincirim vardı. 1, 2, 3. 3 kere de çıktığım diğer grubu örüyorum. Şimdi başladığım noktaya kadar da bu mantıkla devam edeyim. Şimdi başladım, köşeye geldim. Onun diğer üçlü grubunu yapıyorum. 3 kere de çıktığım trabzanlarla. Buraya kadar motifimin her sırası farklıydı. Şimdi bundan sonraki ördüğüm sıralar artık benim hep tekrar sıram olacak. Tekrar edeceğim her sırayı. Nasıl yapacağım şimdi? Bir zincir çektim. Hemen tığın üstüne ipimi aldım. Ne yapıyorduk burada? Aradan kaydırıp çıkarıp üçünü bir topluyordum. Sonra ilk grubumu örüyordum. Buradaki ilk grubum 3 tane ikili trabzan. Bundan sonra bütün kullanacağım trabzanlarım 3 tane ikili trabzanlı gruplar. Köşelerde ikili hali, 2 tane halinde öreceğim. Hanım dilendi tekniğine döndük diyebilirim. Arada zincir çekmiyorum. Geldim buraya 3 tane ikili trabzan. Her boşluğa bu 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada zincir çekmiyorum. Siz eğer zincir çekmek isterseniz elinize göre daha düzgün düştüğünü inanıyorsanız o şekilde lütfen devam edin. Arada bir zincir çekip köşelerde 3 zincir de çekebilirsiniz mesela. Bu hep elinizden nasıl düştüğüne ilgili. Bakın köşeye kadar geldim. Ördüm. Şimdi burada da 3 tane örüp arada 2 zincir çekeceğim. Dediğim gibi bundan sonra bütün sıralar aynen devam edecek. Bir kere daha üste çıkmayı göstereyim. Sonrasını dediğim gibi 23, 24, 22 kaç sırada tamamlayacağımı bilmiyorum ama hemen tamamlayıp size göstereceğim. Bakın bu sırayı da tamamladım. Dediğim gibi bundan sonraki her sıra bu son sıranın tekrarı. Siz tabi bu parçaları dilediğiniz motifle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben size sadece aynı renkle örerken yukarıya nasıl çıktığımı göstermek istedim. Şimdi bakın buraya geldim. Hemen ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıp kaydırarak ortaya geliyorum. Ve ilk grubumu örüyorum. Hep böyle devam edeceğim. Bu tekrarla ilerleyeceğim.
Sonra hemen hop bu boşluğa gelip 3 tanemi örüyorum. Böyle böyle örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi gerekli ebata gelince buradayım. 2 parçayı ördüm. Kaç sırada tamamlayacağımı sonra söyleyeceğim demiştim. 19 sırada bitirmeye karar verdim parçaları. 19. sıraya geldiğimde son kenarı örmeden bırakıyorum. Diğer 3 kenarı örüyorum. 19'a tamamlıyorum. Bu 18'deyken bekliyorum. Çünkü neden? Artık form vereceğim. Bakın diğerini de ördüm. Onun formunu verdim şu şekilde. Diğerinin aynı bunun gibi bunun da formunu vereceğim. Yani belli bir yere kadar ayırıp bakın burada yaptığım gibi bir kısmını birleştirmeye başlayacağım. Kaç kutucuğu birleştirdiğimi burada hemen size göstermek istiyorum. Baştan sayarak 2, 4, 6, 8, 9 kutucuk birleştiriyorum. Yani o zaman ne yapacağım? Buradan itibaren arkayla 9 kutucuğumu birleştirip diğer kalanları boşta bırakacağım aynı bu şekilde. Nasıl birleşiyoruz beraberce görelim. Birleşmeye geçerken örmediğim kenarı önüme alıp hemen ikiye katlıyorum. Her iki tarafta da ön yüzü, arka yüzü içe bakarak ikiye katladım. Ve hemen zaten bu köşedeydim. Geldim. Bir zincir çekmiştim. Diğer köşenin içine batıp kaydırmayla buraya geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk birleştirme kısmımı tamamlamış oldum. Daha sonra karşılıklı şimdi 1 oldu. Sıra ikinci kutucukta 9 taneye tamamlayıp bu şekilde birleşeceğim. Şimdi bu da benim üçüncüm. Hemen karşısındaki denk gelen ikincim denk gelen kutudan birleşiyorum. Şöyle göstereyim. Kadrajı yaklaştırayım, öyle devam edelim istedim. Şimdi buraya geliyorum. 3 tanemi örüp ikili trabzanlarla hemen karşısındaki denk gelen boşluğa batıp bir sık iğne örüp tekrar buraya geliyorum. 3 taneyi örüp yine üst tarafla birleşip 9 tane kutucuğu tamamladıktan sonra birleşmeden örgümü tamamlayacağım ve form vermeye geçeceğiz. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 taneyi daha birleşip bu şekilde geliyorum. 9 taneyi birleştirdikten sonra başladığım noktaya kadar aynı teknikle örüp bu parçayla da işimi tamamlamış olacağım. Yani bu köşeye kadar birleşmeden örüyorum. Sonuna kadar geldim. Şimdi bunu da buraya son üçlü grubumu örüp 2 zincirimi çekiyorum. Başladığım trabzanın tepesine batıp arasından kaydırıp geçirdikten sonra ipimi güzelce sıkıştırıp kesiyorum. Şimdi artık aynı 2 tane parçam olmuş oldu. Bu arada ben size ölçü vermeyi unutmuştum. Parçamın 19 sırası benim 48-47 santim civarı. Bunu dikkate alarak lütfen. Hani ben 47-48 santime 19 sırada ulaştım. Siz farklı bir iple örüyorsanız bu verdiğim ölçüye belki 22-23 sırada ulaşacaksınız. Ya da daha az sırada ulaşacaksınız. Bunu lütfen dikkate alın. Şimdi önüme bu iki parçamı alıyorum. Şu duruş bluz, şöyle bir duruşumuz olacak ya. Hemen şimdi önüme doğru da çekeyim. Şimdi buradan itibaren şöylecene bakın, şu kısım ve şu kısımdan itibaren şöyle bütün halinde örmeye başlayacağım. Bu benim bluzumun üst kısmı, bakın. Şöyle göstereyim. Kol kısmı, kapalı yerler burada, kol kısmı, açık yerler, bedene denk gelen yerler. Hemen nasıl örmeye devam ettiğimi göstereyim size. Parçanın birini önüme aldım, ters çevirdim. Bu beden alttaydı ya, şimdi böylece öreceğim için üstten ters çevirdim ve hemen buradan ilmeğimi çıkartıyorum.
buraya geliyorum. Bakın burada ilk battığım şuradaki noktadan, burada birleştirmeye başladığım yerden örmeye başlıyorum. Şimdi bu ilk trabzanım. İkili trabzan olarak örüyorum. Yanına 2 tane daha öreceğim ikili trabzandan bu boşluğun içine. Şimdi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın. Bu birleştiği noktadan battım. Unutmayın. Buradan dediğim gibi başladım ve yanındaki boşluğa geliyorum. Gösterdiğim teknikle bu sıranın sonuna kadar, şuraya kadar geliyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan örerek. Buraya kadar bu şekilde gelmiştim ya. Şimdi bu parçayı da alıp önüme boyun kısmı yukarıda kalacak şekilde koyuyorum ve hemen şimdi bunu buraya, sonuncuyu bu köşeye örmüştüm. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve hemen bunun da o köşesine geleceğim. O köşesine hemen batıp bir üçlü grup örüyorum. Ve buradan devam ediyorum. Artık yeni parçanın bu koltuk altına kadar aynı şekilde birleşeceğim. Örmeye devam edeceğim. Şimdi burada koltuk altına geldim. Aynen burada birleştiğim noktaya bir tane daha, ya aslında kol altından bir miktar beden için bolluk yaratmak için arttırma yapıyorum. Bunu burada söyleyeyim. Buraya ördüm. Şimdi artık arkaya döndüğümde de yine aynı boşluğun içine, bakın buradakine batıp bir üçlü grup daha örüyorum ve bunu da ön tarafına kadar örüp bu defa önden diğer parçayla birleşip artık iki parçayı tek parça haline getirmiş olacağım. Bir üst sıraya geçip buraya geldiğinizde şöyle, hani gördüğünüz yeri ben bir size göstermek istedim, belki takılan olur diye. Şimdi buraya geldiğimizde normal ortadakini nasıl örüyorsam aynı şekilde burada da örüyorum. Üçlü grubumu ikili trabzanlar ile. Sonra hemen yan tarafa geçip aynen devam ediyorum. Tam olarak arkasında da aynı şeyi yapacağım. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Buyurun şöyle. Evet, aşağı doğru şu kaç santim ördüğümü size göstereyim. Benim ipimin yettiği yere kadar, elimde bu Gazal'ın Giza maddesinden, mat diye okuyabiliriz, 3 tane vardı. Üçünü kullandım. Şurada tekrar kodunu söyleyeyim. 5579 benimkinin rengi. Elimde dördüncüsü yoktu. Aslında daha uzun yapmaktı niyetim kaza, ama crop olarak kalacak. Siz daha aşağı doğru istediğiniz kadar uzatarak örebilirsiniz. Benim şu kısmı da açık oldu. Bunu da şimdi kapatacağım. Nasıl kapattığımı da göstereceğim. Şuradan gelen uzunluğunu gösteriyorum. 39 santim oldu oradan gelen uzunluğu. Arkaya bir ip öreceğim omuzdan kaymaması için. Şurada da bakın, hemen şu kısmı göstereyim. Bir de aşağı doğru kaç sıra ördüğümü de söyleyeyim size hemen. Hani bu birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. Bunu da belirteyim. Bir tane bir koluna, bir tane bir koluna, bir tane de aşağı doğru kullandım ipleri. 3 tane ip kullandım. Bunu da belirteyim. Şimdi dediğim gibi şuralardan, aslında elimde daha ipim olsa etrafını da gezip sık iğneyle de toplayabilirdim ya da yarım trabzanlarla. Siz öyle de yapabilirsiniz. O da bir fikir, ama ben şimdi şurada bir boğmalı, şuradan şuraya bir toplama yapmak istiyorum. İğneyle dikeceğim. Bakın. Bir şöyle dikeceğim. Bak size göstereyim ne yapacağımı. Şimdi bir tane şuradan yapacağım. Şöyle. Bir tane de bir tık daha yukarıdan toplayacağım. Üstüme giyip bunu ayarlamayı düşünüyorum. Son haliyle zaten size göstereceğim yine. Şöyle karşılıklı. Bunu da buradan tutayım. Şöyle
bir böyle boğma yapayım diyorum. Güzel de durabilir diye. Şimdi arkaya ipini beraberce örelim. Bu arada ipimi ince bir tığla örüyorum. Fark etmez numarası kaç isterseniz. Buradan bakın şuradan itibaren şunun yanındakinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydım. Batırdım. Buradan itibaren de bunu saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karşılıklı eşit olsun diye. Şimdi buradan batıyorum hemen. Bunu yalnız iç kısmından, şunun iç kısmından batıyorum. Gözükmemesi için şöyle gelip bakın şöyle içinden battım. İçte kalsın istiyorum çünkü. Sık iğnemi örüp 1, 2, 3, 4, 5 diye ideal sayıyı bulana kadar sayıyorum. 40 ideal gibi geldi. 40'a kadar saydım. Hemen yine aynı yerin içinden yine bu defa batıp kitleyeceğim. Belli olmaması açısından. Şöyle tam olarak kalın uygun bir yeri buluyorum. Batıyorum. Arasından geçirip kaçırdık. Kazağın iç tarafından. Şöyle içinde bırakacak şekilde ipimi kilitliyorum. Kesiyorum da. Daha sonra şunu çıkartayım. Siz de buradaki ipin açıklığını dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Kazağımızı tamamlamış olduk. Bu tekniği kullanarak siz de birçok kazak, elbise, ürün yapabilirsiniz. Arkaya ipimizi böylece ördüm kaymaması açısından. Önü de şöyle iki boğmalı dikişle tutturdum. Buraya broşla kullanmayı düşünüyorum. Bakalım giydiğimde, üstümde fotoğrafladığımda siz de görmüş olacaksınız zaten. 3 tane ipim vardı. Üçünü de kullandım. Üçüncüden şu kadar arttı. Aslında daha uzun yapmak istiyordum. Niyetim öyleydi ama ipim bu kadar yetti. Bir de videoyu da hani daha çok video çekebilmek adına biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum yaptığım ürünleri. Siz dilediğiniz kadar dediğim gibi uzatabilirsiniz. Bu 36'dan 40-42 bedene kadar uygun bir kazak oldu. Nereye büyütebilirsiniz? Tabii ki parçaları örerken birer ikişer sıra daha büyük örebilirsiniz. Onu büyütmeniz otomatik olarak kazağı zaten büyütecektir. Kol parçası büyüterek bütün hırkayı kazağı büyütmüş oluyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Ben çok severek ördüm. Severek kullanacağım bir model oldu. Sizden de dönüşleri bekliyor olacağım. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğendiğinizde bir kalp bırakmayı unutmayın diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.